Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Yeni video, yeni ürün. Bugünkü ürünümüz normal çizginin dışında bir ürün. Çünkü ana karakter Peter Jackson. Korsan Peter Jackson bu videoda tanıyacağımız ve yakından göreceğimiz koleksiyon parçamız. Alfred Hitchcock vari bir şekilde Peter Jackson'ın kendisini üçlemelerin içine atmayı başardı. Hem Yüzüklerin Efendisi hem Hobbit'te bazen uzatılmış versiyonda bazen de normal filmin içinde karşımıza çıkıverdi. Bu belki Alfred Hitchcock hayranlığından veya onun o yaptığı hareketin, uygulamanın hayranlığından da olabilir, fark etmez. Bir şekilde Peter Jackson'da iki üçlemeye de kattığı bir aksiyon. Burada son filmde Kralın Dönüşü filminde bir corsair, dediğimiz gibi bir korsan veya yağmacı olarak karşımıza çıktığı hali görüyoruz. Bunu bu şekilde firma piyasaya sürdü. Değişik bir çalışma mı? Evet, değişik bir çalışma. Son dönem zaten korsan dediğimizde aklımıza kim geliyor? Jack Sparrow, yani Johnny Depp. Bu da ondan biraz daha, bir 10 sene önceki korsan. Korsan Peter Jackson. Aynı zamanda Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin mesul memuru. Bence öyle. Evet, bu videoda hem ürün tanıyacağız, yakın çekimlerini göreceğiz, hem de tabii ki corsair, yani korsan veya yağmacı dediğimiz o Numenor devamı, daha doğrusu Kara Numenorlardan oluşan bu grubun kültürüne, biraz ne yaptığına, hafif bir tarihçesine değineceğiz, geçeceğiz. O yüzden lafı daha çok uzatmıyorum ve Smeagol'un evine hoş geldiniz, iyi seyirler, güzel bir zaman paylaşmamız dileğimle diyorum ve videoma başlıyorum. Legendarium'un içinde tam nereye aitler diye baktığımızda Corsairs of Umbar olarak geçiyor. İfade bu Umbarlı korsanlar aslında, çünkü bu bir liman kenti ve 2. çağda kuruluyor ve halkı yağmacılıkla ilgileniyor. Neden? Çünkü Numenor adasının suların altında kalmasıyla oradan kurtulan Kara Numenorlar veya bir başka ifadeyle kralın adamları denen bir grup oluşturuyor bu insanları. Ve dediğim gibi Gondor kıyılarında yağmacılık ve korsanlık yapıyorlar. En büyük numaraları bu. O yüzden de ne deniyor? Yaşadıkları şehir Umbar, yaptıkları iş korsanlık ve çok basit bir şekilde Corsairs of Umbar, yani Umbarlı korsanlar olarak anılıyorlar. Bu noktada hemen belirtilmesi gereken bir şey var. Aslında baktığımızda tabii ki Numenor kökenli bir gruptan bahsediyoruz ve notlar arasında şöyle bir şey vardı. 2. çağda, yani şehir kurulduğunda gerçekten o Numenor hayatı uzunluk olarak, süre olarak yaşarlarken mesela 3. çağda onu biraz kaybetmeye başlıyorlar. Bence bunun sebebi de bölgedeki diğer toplumlarla karışmaları. Rum ve Harat'ta da varlar ve Westron dilini konuşuyorlar. Westron nedir? Ortak dil. Orta dünyada konuşulan ortak dili konuşuyorlar. Dediğim gibi Umbar'ı kuruyorlar, Umbar'a yerleşiyorlar. Umbar bir liman şehri her şeyden önce. Ve burada korsanlık yapıyor. Hızlıca Corsairs of Umbar, yani Umbarlı korsanlar nedir diye bakarsak secerelerine bu çıkıyor. Numenorlar Orta Dünya'ya geliyorlar, Umbar'ı kuruyorlar ve korsanlık yapıyorlar. Üçüncü çağın 933. yılına geldiğimizde Gondor artık güneydeki komşularından illallah demiştir. Devamlı kıyıları yağmalanmaktadır ve rahatsızdırlar. Bu yüzden Umbar'a bir sefer düzenlerler ve şehri ele geçirirler. Ancak bölgenin insanları, Haradrün ırkları ve doğal olarak geride kalan korsanlar şehri öyle kolay bırakmak niyetinde değildir ve 100 yıllık bir kuşatma başlar. Daha sonrasında 1050 yılında Gondor'un 15. kralı olan Hiarmendil ki birincidir, şehri kurtarır. Düşmanları ağır bir mağlubiyete uğratır, bölgeyi rahatlatır. Peki dert bu şekil biter mi? Hayır tabii ki. Gondor'un içinde akraba kavgası denen bir dönem bu sırada vuku bulur. Ve burada yenilen
Dunedain, ki Dunedain biliyoruz ki Númenor soyunun devamı anlamında kullanılıyor burada. Yenilen taraftakiler güneye kaçarlar, Umbar tarafına. Ve burada yerel halkın da yardımlarıyla beraber tekrar Umbar'ı o eski şanlı günlerine geri döndürür bu grup. Başlarında da Castamir the Usurper dedikleri bir karakter vardır. Aslında bunu tam Türkçe yazarsak gasp eden Castamir olarak geçiyor. Ve onun önderliğinde bu grup 362 yıl boyunca Gondor kıyılarını yağmalamaya devam ederler. Bu kadar da vahşi bir karakterler. Ayrıca kayda geçen çok önemli bir olay var bu dönemde. Gondor'un en görkemli liman şehirlerinden biri olan Pelargir'i 3. Çağ'ın 1634. yılında yağmalarlar. Yerle yeksan ederler ve bu sırada Gondor'un 25. kralı olan Minardil'i de öldürür bu grup. Bu şekilde Gondor'a ızdırap olmaktan vazgeçmez Umbar'ın korsanları. 3. Çağ 1810. yılda Gondor şehri, Umbar şehrini bir kez daha istila eder. Castamir ve soyunu yok ederek problemi çözmek isterler ancak istilanın arkasından orada kalan Haradrim ve Haradrim kökenli korsanlar şehri bir kez daha geri alırlar. Gitgeli çok olan bir şehir. Bir o taraf bir bu taraf alıyor devamlı ve bu tür bir sıkıntı var. Bu olaydan sonra 3. Çağ boyunca bu yağmalar devam eder ve 2758. yılında 3. Çağ'ın Umbar korsanları Gondor kıyılarına 5 tane çok büyük filo gönderirler. Bu filoyu yok etmesi Gondor'un çok uzun zaman alacaktır ve başlarına oldukça uzun süre bela olacaktır Umbarlı korsanlar. Evet, Umbarlı korsanlar Yüzük Savaşları'nda bir yardımcı filo gönderiyorlar. Minas Tirith kuşatmasına destek olsun diye. Ancak bunların yolunu Aragorn, Legolas, Gimli kesiyor. Yanlarında kimler var? Gizli Bölük ve Ölüler ordusu. Şimdi Gizli Bölük dediğimizde kuzeyden gelen Dunedain'li kolcular. Tam olarak 31 taneler. Tolkien böyle çok spesifik şeyler veriyor, bilgiler veriyor bazı konularda. İşte Frodo'nun yaşı 33, işte şunun bu kadar falan. Çok net bazı detaylar var. Burada da böyle bir durum var. Sayıları belli bu kolcuların. Son derece efektif bir yardım oluyor tabii ki ve Aragorn, Gimli, Legolas üçlüsü onların ve Ölüler Ordusu'nun yardımıyla bu filoyu bertaraf ediyor. Bertaraf etmekle de kalmıyor. Minas Tirith kuşatmasını zayıflatmak için kullanıyorlar. Düşmanın silahını kendisine karşı kullanıyorlar. Bunların dışında bir de 4. Çağ'da Aragorn'un kral olduktan sonra Elessar ismini aldıktan sonra Umbar'ı fethettiği bilgisi var. Ancak Umbar o kadar çok fethediliyor ki hikaye boyunca gördüğümüz gibi sonuçta kimde kalmış onu bilmek çok mümkün değil. O yüzden de son bilgi 4. Çağ Elessar Umbar'ı fetheder. Noktayı koyduk. Biraz da figüre bakalım bence. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin uzatılmış versiyonunu seyretmeniz gerekiyor figürü görmek için. Daha doğrusu filmdeki canlandıran karakteri görmek için. Niye? Çünkü normal halinde ne yazık ki o sinemanın sürelerine uydurulmak üzere kesilmiş olan sahnelerden birinde var. Sadece bu arada Peter Jackson yok o korsan gemisinin içinde. Bunun dışında başka isimler de var. Film yapımcısı Rick Foras, makyaj sanatçısı Gino Acevedo ve görüntü yönetmeni Andrew Lesnie de bu korsan grubun içinde filmde yer alıyorlar. Aslına bakarsanız bu kadar uğraşmışken güzel bir anı olduğunu düşünüyorum. Daha önce söylediğim ürün Sideshow Weta Collectibles, daha doğrusu Sideshow Collectibles Weta Workshop ortak etiketiyle piyasaya çıktı. Ürün Kralın Dönüşü filminde görülebiliyor. Dediğim gibi o uzatılmış versiyonda ve 2003 yılı piyasaya çıkış tarihi. 3500 limitli benim elimdeki parça 593 numaralı olan 30.5 santimlik bir yüksekliği var.
Eni derinliği o kadar önemsenecek bir durumu yok. Kendisi 10-15 santimlik bir orada artık ölçümü o şekilde yerleştirmesi kolay. Gördüğünüz gibi çok iri yarı bir heykel değil. Zaten normal çekimlerde de ara detayları vermiştik. Kendisinin, daha doğrusu ürünün heykel olma aşamalarında Ben Hawker ve Heather Kilgore çalışıyorlar ve bu güzel ürüne imza atıyorlar. Altında Peter Jackson'ın da imzası var. Tabii ki üstad araya da kendini karıştırmış durumda burada. Sonuç olarak baktığımızda silahıyla, duruşu, detayı, kıyafetleriyle oldukça güzel bir çalışmadan bahsediyoruz. Tarz, tip olarak Peter Jackson'a da son derece benzemiş bir heykel. Aynı zamanda da canlandırdığı, daha doğrusu temsil ettiği grubun, topluluğun da dinamiklerini bana göre veriyor. Zaten hem dediğim gibi Battle for Middle-earth 2'de oyunda gördüğümüz hem de filmde gördüğümüz bu tarz bence yakışmış da, yaşadıkları bölgenin dinamiklerini de aslına bakarsanız oldukça net temsil eden detaylardan bahsediyoruz. İşçilik her zamanki gibi yine baltanın eskitilmişliği, o üzerindeki şekiller diyeyim, çizmenin içine sokulmuş o pantolon detayı, gerek kıyafetin kıvrımları, açıları ve arkaya doğru giden silahın detayları güzel işlenmiş. Bunun dışında yüzündeki detaylar, kaşındaki piercingi, kolyesi gibi, kemeri gibi hafif oryantalist bir havası da olan bir çalışmadan bahsediyoruz. Zaten olayı da o oradaki topluluğun Harad ve Rün'den etkilenmiş olması gerekiyor. Bu açıdan da baktığımızda bence çalışma oldukça başarılı. Benim severek koleksiyonuma kattığım ve severek sergilediğim bir ürün. eBay'de birçok fiyata bulabiliyorsunuz. Türkiye'de bulabiliyorsunuz. Aslında çok bulabildiğiniz bir parça. Tamamen etrafa dağılmış durumdalar. O 3500 parçayı ister Türkiye, ister yurt dışı, ister Amerika, her yerde gerçekten karşısına çıkıyor. Burada tam bir fiyat verebilmek mümkün değil. Birçok varyantı var o fiyatın. Çok değişik şeyler telaffuz ediliyor. O yüzden araştırmayı ben size bırakıyorum. Sonuçta Peter Jackson as Corsair dediğinizde ürün çıkıyor. Bulunuz, bakınız, kendiniz karar veriniz. Bu şekilde de bence kapanışa doğru yavaş yavaş üst süzülebiliriz diye düşünüyorum ben. Smiggl'ın evine Peter Jackson'ı korsan olarak tanıdık. Değişik bir deneme, bence güzel bir parça, ayrı konu. Ancak bu şekilde bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Smiggl'ın evinden herkese kucak dolusu sevgiler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin, kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.